Elimde görmüş olduğunuz şey benim eski bir pantolonum. Lastikli bir pantolon. Ben satın almıştım. Ancak üzerinde şöyle lekeler var. Şimdi bu pantolonu kullanarak yeni bir kalıp çıkaracağız. İnsanlar genelde şu şekilde katlayıp kumaşın üzerine serip kalıbını çıkarıyor. Ben o konuda pek becerikli değilim. Zaten eski olduğu için söküp kalıbını çıkaracağım. İlk işim şuradaki şu lastikli parçayı kesip atmak olacak. Şu gördüğünüz dikiş izinden makasımla keseceğim. Ardından şuradaki dikiş izlerinden bütün parçaları kesip çıkaracağım. Lastiği çıkardım. Şimdi şuradaki dikişlerden kesiyorum. Pantolon kalıplarım hazır. Hepsini kestim. İçlerine de ön ve arka olup olmadığını yazdım. Ön kısımlar yukarıda. Yüzü yüzüne bakıyor şu anda. Bu kalıplardan bir ön bir de arka parça ihtiyacımız var. O yüzden şu ikisini kaldırıyorum. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Kenarını kesmeyip tek parça halinde kullanamaz mıydık? Şu kenar çizgilerinin düz olmadığını göreceksiniz. Kalçadan bele doğru hafif kıvrılıyorlar. O yüzden kenarlarını bu şekilde açık kullanmanız daha iyi olur. Ben daha önceki kıyafetlerimde bu şekilde bir kullandığım da olmuştu. Duruşları biraz bozuk oluyor. O yüzden ayrı ayrı kullanıp şuradaki o kavis hafif böyle azalarak gelmesine dikkat edin bence. Şimdi bu iki parçayı da kumaşa aktaracağız. Yüzü yüzüne bakacak şekilde iki kat kumaşımı yerleştirdim. Kumaşın bir tarafına düz bir çizgi çizeceğim. Çizdiğim çizgiden dikiş payı vereceğim. 2 santim yukarıya çıkıyorum. Artık kalıplarımı yerleştireceğim. Yerleştirirken pantolon ucunun şu çizgilere değmesine dikkat ediyorum. Diğer parçanın da ucunun şu çizgilere denk gelmesine dikkat ediyorum. Artık dikiş paylarını vereceğim. Daha önce kestiğim kemerin enini ölçüyorum. 3,5 santim. 3,5 santim de burada desek 7 santim. Yarımşar santim de overlock payı desek 8 santim pay vereceğim. Kemer payı üstten. Aynı payı diğer parçanın için de vereceğim. Pantolon ucuna 2 santim zaten dikiş payı vermiştim. Şurayı kesip atacağım birazdan. Şuraya 1 santim, 1 santim. Şuralara 8'er santim. Şu kenarlara 1 santim. Buralara da 1'er santim dikiş payları verdim. Şunun için şuraya yakın olan kısmı keseceğim. Bunun için de buraya yakın olan kısmı keseceğim. Hangi parçanın hangisi olduğunu yazacağım. Şimdi bu şekli hiç bozmadan şuradan 1 santim, şuradan da 1 santim dikiyorum. Diktikten sonra şöyle açıyorum. Burası arkaydı. Ön bedenin de yüzü arkanın yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Önce her ikisinin de yani hem arkanın hem önün A kısımlarını bu şekilde iğneleyeceğim. İğneledim. Dikerken şöyle yapacağız. Önce buradan aşağıya 1 santim. Sonra tekrar buradan aşağıya 1 santim. Oraları diktikten sonra kenarlarını 1 santimden dikeceğiz. Pantolon uçları ve kemer ucuna overlock dikişi geçeceğim. Overlock'tan sonra yüzünü çevirdim. 3,5 santim işaret alıp kemer yerimi belirliyorum. Ardından işaret aldığım bu yerlerden katlıyorum ve iğneliyorum. Evet, tüm iğnelemelerimi yaptım. Şu gördüğünüz zikzak dikişin birazcık üzerinden dikeceğiz. Şuradan başlayıp bütün etrafını dolaşıp şuraya kadar dikeceğim. Dikerken, şimdi benim kumaşım çok esnedi. Dikerken böyle bolluklar olacak. Ben o bollukları yedireceğim. Şöyle. Diktiğim esnada şöyle minik sanki pil yapıyormuş gibi katlayıp üstünden geçmeyi düşünüyorum. Oraları hatta yapmışken iğneleyeyim.
O bel kısmı düz değil. O yüzden herhalde dikerken, overlock yaparken sanırım çok esnedi. Kumaşım galiba çok esnek. O yüzden mesela bu da öyle. Şöyle minik bir fazlası var. Eğer üstünden düz gidebilirsem sıkıntı yok. Ama gidemezsem buradaki gibi minik katlamayı düşünüyorum. Pantolon ucunu lastiği bitirip denedikten sonra katlayıp keseceğiz. Şöyle belimi hafif sıkarak ölçtüm kemerimi. Tamam. Belinize böyle dolayın. Çok hafif sıkacak, fazla değil. Bu şekilde kesip kemerin ölçüsünü ayarlayın lastiğin. Bir çengelli iğne ya da benimki gibi bir tel toka yardımıyla bıraktığımız açıklıktan pantolona yerleştireceğiz. Önce lastiğimi bu şekilde üst üste koyup zikzak dikişle dikeceğim. O lastiğin altına şöyle bir parça ekleyip dikerseniz, zikzak dikerseniz çok daha rahat olur. Diktikten sonra böyle görünüyor. Şimdi o bıraktığım açıklığı kapatacağım. Şöyle diğer tarafı diktiğim gibi, yani geri kalanı diktiğim gibi minicik ucundan dikiyorum. Diktikten sonra denedim ve boyu şu an tam istediğim gibi aslında. Keşke hiç katlamak zorunda kalmasam. Ama katlamam lazım çünkü burası kendi rengi değil. Şöyle incecik katladım ve hemen şöyle 1 milimden dikeceğim bütün pantolon ucunu. Kalıbıma da bunu not düşeceğim. Yani 2 santim uzattım ama aslında bu uzunluk 4 santim de olabilirmiş diye. Çünkü şu anki hali, katlamadanki hali tam istediğim boyda. Bu şekilde kalıbıma da not alacağım ki o kalıbı bir daha kullandığımda ona dikkat edeyim. O uzunluğu 2 santim değil de 4 santim vereyim.